Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel saten bir ipim var orta kalınlıkta. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle 2 dişte haroşa lastik yaptım. 4 sıradan oluşan küçük bir lastik çalıştım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 3. Her model 8 ilmekten oluşacak. En sonuna 3 ilmek ekleyeceğiz. Ben şöyle 2 model üzerinden anlatım yapacağım. Lastiğimi de şöyle küçük tuttum. İstediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. Şöyle. Evet, birinci sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz örerek tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek düz, 1 ilmek ters. Sıra başında 4 düz, 1 ters. Ondan sonra 7 düz. Ortalarda 7 düz olacak. Sıra sonunda ve sıra başında 4 düz olacak. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. 2, 4, 6, 7. Evet, 7 düz. Daha sonra bir ters. Dediğim gibi sıra başında ve sıra sonunda 4 düz olacak. Ortalarda yaptığımız modellerde de 7 düz. Bir tersten sonra sıra sonunda tekrar 4 düz. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın şöyle ben 2 model üzerinden anlatım yapıyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik. Şöyle. Beşinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bakın buradaki ters ilmeğimden bir öncekini de yine ters ördüm. Şöyle. 3 düz, 1 ters. Devamında 1 düz, 1 ters. Bir önceki tersi düz olarak ördük. Sağındakini ve solundakini de ters ördük. Şöyle göstereyim. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz ördüm ortalarda. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters. Sıra sonunda 3 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. 6. sıra arka yüzünde de kenar ilmeğinden sonra
bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şimdi 2 düz ilmek örüyoruz. 7. sıra ön yüzünde 2 düz ilmek. Bakın bir önceki düzümüzü de şu ters ilmekten bir öncekini de yine ters örüyorum. Şöyle bir V oluşturacağız. Bir 2 düzden sonra bir ters, 3 düz ortada. 1 2 3 düzden sonra tekrar bir ters. Bakın şöyle birer tane açıldı bu ters ilmeklerimiz. Daha sonra 3 düz ilmek. Ters ilmekten önceki ilmeğimizi yine burada ters örüyoruz. Daha sonra 3 düz. Bir sonrakini de tekrar ters. Sıra sonunda 2 düz. Bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şimdi bir düz örüyoruz. Bakın burada bir düzümüz kaldı. Bir sonrakini ters. Bir ters ilmek ördüm. Arada 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra bir ters, bir düz, tekrar bir ters. Şu şekilde bakın ve oluştu. Bir tersten sonra buradaki dilimin ortasında 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bir sonraki ilmeği ters ördüm. Daha sonra sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeği. Onuncu sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 10. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra hemen ilk ilmeğimizi ters örüyoruz. Burada düzleri bitirdik bakın. Bir ters. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ördüm. Burada kalan bir düz ilmeğimizi de tekrar ters örüyoruz. Burada tamamen bakın ilmeklerimizi şöyle tersler örerek V şekline getirdik. Ortadaki bir tersten sonra tekrar 7 ilmek düz. 7 düzden sonra son kalan ilmeğimizi de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 12. sıra arka yüzünde yine yapacağımız işlem, bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz.
Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Dediğim gibi bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi ben düz olarak örüyorum. Evet. 13. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bakın şu ortadaki 3 ilmeğimizde de toplayıp keseceğiz. Şöyle bakın ortaya tam denk gelen 3 ilmek. Sıra başında kenar ilmeğinden sonra 3 düz, devamındaki 3 ilmeği de keseceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Önce bir artırma yaptım. Daha sonra ortadaki ilmeğimi öne alıyorum. Öndekini arkaya aldım. Bakın bu 2 ilmeğin yerini değiştirdim. Ve 3 ilmeğin toplayarak şöyle düz ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Ortada 3 ilmeği kestik, sağında solunda artırma yaptık. Daha sonraki ilmeklerim 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Yine geldim diğer dilimin ortasındaki 3 ilmeğe. 5 düz ilmek ortada. Daha sonra bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın ortadaki ilmeğimi öne alıyorum. Şu şekilde bu 3 ilmeği keseceğim. Ortadakini öne aldım. Daha sonra 3 ilmeği topladım. Şöyle düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Burada kestim bu 3 ilmeği. Tek ilmek çıkardım. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Ortadaki 3 ilmeği kestik. Tek ilmeğe düşürdük. Sağında ve solunda artırma yaptık. Daha sonra da 1, 2 ve 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz örerek sıramı tamamladım. 14. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bu sırayı da tamamlarsak modeli bir kez kurduk. Modelimiz 14 sıradan oluşmakta. Güzel, farklı bir model. Şöyle spor görünümlü. İlmek sayımızda 8 ve 8'in katları artı 3. Hep bu 14 sırayı tekrarlayarak modelimizi kuracağız. Modelde kaydırma yok. Birinci model kurulumunda ne yaptıysak aynı ikinci modelde de aynısını yapacağız yani. Evet, bakın model böyle. Tabi ilerledikçe kendini daha da güzel gösteren modellerden. Şöyle bir parçada daha önce örmüştüm. Hemen onu göstereyim size. Model böyle devam ediyor. Şurada bakın birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak ikinci modeli kuruyoruz. Şurada göstereyim. Birinci sırada ne yaptıysak ikinci modelde de aynı birinci sırayı aynı şekilde başlayarak devam ediyoruz. Şurada 2 sıra haroşa lastik kullandım. Burada da tekstil tipi lastik kullandım. İstediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Bu model lastik istiyor. Bir ters bir düz, 2 ters 2 düz lastiklerde kullanabilirsiniz. Bu lastiğin de yapımı kanalımda var. İsteyen olursa eğer bulamazsanız yani linkini bırakabilirim yorumlar kısmına. Evet, model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, farklı, şöyle zarif bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Gayet güzel, temiz bir görüntüsü. Kenar ilmeklerimiz şöyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle kullanabilirsiniz yine bu modeli. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süeter, atkı, bere, bebek battaniyesi yapımında hepsinde kullanılabilecek gayet güzel ve yapımı kolay modellerden.
Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.